İnfodemi hakkında öğrendiğimiz kavramlar ve infodemiye yol açan bilgi ekosistemi hakkında edindiğimiz bilgiler sonrasında bu derste İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden ve bu eğitim projesinin yürütücülerinden Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci'nin anlatımıyla COVID-19 salgınında içinde bulunduğumuz siyasal ve sosyal iklim bağlamında infodemiyi anlamaya çalışacağız. Tüm dünyada farklı tecrübelerle ancak benzer duygularla mücadele edilen bu salgını içinde bulunduğumuz kutuplaşan dünyada nasıl deneyimliyoruz? Bu tartışmaları yürütürken nasıl bir kavramsal çerçeve kullanıyoruz sorularına yanıt arayacağız. Bu derste aynı zamanda hakikat sonrası dönemi, bu dönemin özelliklerini ve yarattığı sonuçları tartışmaya açacağız. Bilimsel verilerin rehberliğinde mücadeleye ihtiyaç duyulan küresel bir salgını yaşarken, hakikat sonrası dönemde artan bilim karşıtlığının ne tür sonuçlar doğurabileceğini birlikte düşüneceğiz. Bu bağlamda COVID-19 salgını ile artan komplo teorileri ve aşı karşıtlığının infodemi ile mücadelede ne tür sonuçlar doğurduğuna ve hangi zorluklara yol açtığına da eleştirel gözle bakmanın yollarını araştıracağız. Bu dersimizde aynı zamanda konuğumuz Yalın Alpay'dan hakikat sonrası dönemde yanlış bilgi salgını hakkındaki görüşlerini ve yürüttüğü tartışmaları dinleme fırsatımız olacak. Bu dersin sonunda COVID-19 pandemisinin nasıl bir siyasal ve sosyal iklimde yaşandığını daha iyi anlamak için faydalı olacak kavramları öğrenmeyi ve tartışabilir olmayı, artan kutuplaşma ortamının ve hakikat sonrası tartışmalarındaki bilim karşıtlığının infodemi ile mücadeleye nasıl etki ettiğini eleştirebilir olmayı, komplo teorilerinin çıkışı ve arkasındaki dinamikleri psikolojik yönleriyle birlikte tartışabilir ve COVID-19 örneğinde komplo teorilerine eleştirel bir bakış üretebilir olmayı, aşı karşıtlığına dair yaklaşımları COVID-19 üzerinden örnekleriyle analiz edebilir olmayı hedefliyoruz. Covid-19 salgını bir yılı aşarken pandemi boyunca nasıl bir siyasal ve sosyal ortamda yaşıyor olduğumuzu anlamak da önemlidir. İnfodemiye karşı verilen mücadeleyi ve zorluklarını anlamak için de bu bir gereklilik. İçinde bulunduğumuz hızlı değişim, dönüşüm ve belirsizlik çağında endişe, korku hepimizi etkiliyor. Ve kendi içimize kapanmayı, daha bildik, daha tanıdık olanla devam etmeyi bir çözüm olarak görebiliyoruz. Pandemi de zaten korkuları ve endişeleri arttırıyor. Birleşmiş Milletler düzeyinde de gündeme gelen tartışmalarda göreceğimiz gibi maalesef Covid-19 küresel çapta ayrımcılığı ve nefret söylemini güçlendiren bir seyir izledi. Yanlış bilginin artması da bu durumun hem sonucu hem de nedeni. Kutuplaşmış ortamda doğru bilgiye erişim bizim temel başlıklarımızdan. İçinde yaşadığımız dönemin dünyada ve Türkiye'de siyasal alanda önemli bir özelliği ise siyasal kutuplaşma. İçinde yaşadığımız salgın döneminde yanlış bilginin hızla yayılmasını destekleyen önemli faktörlerden biri oldu siyasal kutuplaşma. Türkiye için düşündüğümüzde bizim de hayli uzun zamandır üzerinde çalıştığımız kutuplaşma olgusunun pandemi sürecinde etkilediğini söylememiz gerek. Türkiye'de siyasi kimlikler, hangi partiyi desteklediğimiz, giderek en baskın kimliğe, bazılarımız için kemikleşmiş, güçlü bir taraftarlık haline gelirken, pandemi ve pandemiyle mücadeleyi de diğer konularda da olduğu gibi kendi siyasi görüşlerinden etkilenerek yorumlanmasına yol açmakta. Kutuplaşma ortamında siyasi kurumlara güven de politize hale geldiğinden, sağlık otoriteleri tarafından yayılan bilginin dahi doğruluğu sorgulanabilir oluyor. Covid-19 pandemisinde bizzat yaşadığımız üzere kriz dönemlerinde insanlar bilgi edinmek için sıklıkla sosyal medya platformlarına veya çevrim içi kanallara başvurabilmekte. Bu durum sosyal medyada panik ve kargaşa yaratmak ve yanlış bilgiyi yaymak isteyen troller için de maalesef uygun bir ortam oluşturuyor. Yanlış bilgiyi hızla yaymaya programlanmış olan botların da devreye girmesiyle sosyal medya infodeminin arttığı bir dünyaya dönüşmekte. İnfodeminin yani yanlış haber yayılımını kolaylaştıran kutuplaşmanın sosyal medya ile ilişkisine bakmak ve bu alanda bazı kavramları ele almak çok önemli. Bu kavramlar yardımıyla bizim içinde yer aldığımız var olan sosyal siyasal ortamı daha iyi anlayabileceğimizi ve bu bağlamda da daha eleştirel bir bakış açısıyla yanlış bilgiyle mücadeleye bir katkı sunabileceğimizi umuyoruz.
Burada öncelikle homofiliden bahsedebiliriz. Homofili. Hem sosyal yaşamda fiziksel ya da pandemi sebebiyle uzaktan da olsa kendi aile, arkadaş çevremizle sanal ortamlarda kimlerle beraberiz? Kimleri takip ediyoruz çevrim içi platformlarda? Kimlerle iletişim halindeyiz? Sosyal medyada bireylerin kendilerine benzer insanlarla bir araya gelmesi ve kendi görüşlerine benzer görüşlere sahip hesapları takip etmesi olarak tanımlanabilir homofili. Gerçek hayattaki kutuplaşmanın sanal ortama taşınmasına da neden oluyor bu durum. Aynı zamanda sosyal medya ortamını bir yankı odası haline de dönüştürüyor. Böylelikle kişiler sadece kendi gibi düşünenlerle bir arada oldukları, farklı görüşlerle karşılaşmadıkları, yani aslında hiç eleştirilmedikleri için, hep kendi seslerinin yankılarını duydukları için bir dünyaya sıkışmış hale geliyorlar. 2017 kutuplaşma araştırmasından da yola çıkarak kaleme aldığımız araştırma kitabının adını da bu nedenle Fanusta Diyaloglar demiştik. İçinde olduğumuz yankı odası bir tür fanus yaratarak bizlere kendi benzerlerimizle diyaloğa, tam da bu sebeple aslında diyalog değil, monoloğa itiyor. Benzer bir durumu televizyon ve gazete gibi daha klasik medya araçlarında da görüyoruz. Kendi fikirlerimizin yansıması olan kanalları, gazeteleri okumayı tercih edebiliyoruz. Bu durum aynı zamanda bir döngü, bir kısır döngü de yaratıyor. İzledikçe, okudukça fikirlerimiz daha da kuvvetleniyor. Bu fikirlere karşı olan görüşlere daha da tahammülsüz olup dayanamaz hale geliyoruz. Ayrıca çevrim içi araçların kullanıcıları farklı görüşlerden izole eden bir diğer özelliği açıklayan bir kavramımız var. O da filtre balonu. Çevrim içi araçlarının kullanıcılarının kişiselleştirilmiş bilgileriyle onların ilgilendikleri konuları daha çok önermeleri örneğiyle basitçe açıklayabiliriz. Bu kavram aslında dışarıda bıraktığı bilgiler nedeniyle insanların aynı bilgilere erişememesine yol açıyor. Fiziksel olarak aynı toplum içinde yaşasak da sosyal medyadan elde ettiğimiz bilgiler açısından farklı dünyalarda yaşar hale geliyoruz. Kendimizi ve toplumdaki durumu anlamamız açısından bir başka önemli kavram ise suskunluk sarmalı. Farklı seslerin duyulmasının önündeki engellerden biri suskunluk sarmalı. Aslında sessizlik hali. Bireylerin kendi görüşlerinin azınlıkta olduğunu düşündükleri ortamlarda görüşlerini başkalarıyla paylaşmaktan çekinmesi olarak açıklayabiliriz sessizlik sarmalını. Aslında çok sesliliğin yok olması demek. Sonuçta bütün bir kamuoyu, daha doğru ifadeyle kendi fanusumuzdaki, kendi yankı odamızdaki herkes tek bir görüşe sahipmiş algısı yine bir yanılsama olarak karşımıza çıkmakta. Sosyal medyanın da oluşan yankı odaları, filtre balonları ve suskunluk sarmana neden olan yapısının bireylerde ne tür etkiler bıraktığını yakından bakmak önemli. Öncelikle bu ortamda kendi dünya görüşünü güçlendiren ve karşıt görüşlere sağır hale gelen kullanıcılar bu görüşleri daha doğru ve hatta evrensel kabul etme yanılgısına düşmekteler. Belirli bilgilerin, fikirlerin, düşünce ve inançların sanal ortamda tekrarlanarak güçlenmesi sonucunda da bireyler dolaşan bilginin yanlışlığını sorgulamaz hale gelebilmekteler. Sonuç olarak da farklı fikirlerden uzaklaştıkça yanlış inançların düzeltilmesi daha zor olmakta. Filtre balonları nedeniyle kişiler farkında olmadan aslında önem arz edecek pek çok içerik ve bilgiden habersiz kalabilmekteler. Yeni konulardan ve karşıt fikirlerden uzaklaşılan böylesi bir ortamda bir yandan toplum içerisindeki söylem çeşitliliği yok ederken bir yandan da demokratik özellikler taşımaktan hayli uzak bir hale gelmekte. Covid-19 pandemisi sürecinde yaşanan gelişmeler ve krizler, içinde bulunduğumuz hakikat sonrası dönemin tartışmalarını da içinde barındırması sebebiyle farklı inceleme alanları doğurmakta. Genel tanımıyla hakikat sonrası dönemin en önemli özelliklerinden biri bilimsel olana ve bilimsel olanın kazanımlarına kuşkuyu içeren mesafeli bir karşı duruş olarak ifade edilebilir. Hakikat sonrasında bilim karşıtlığı güçlenmekte. Bu dönemde bilim insanları tarafından bilimsel yöntemler ile üretilen bilgi sıradan insanlarca yadsınır, hatta reddedilir hale gelebilmekte. Bilimsel konuların siyasal tartışmalara dönüşmesiyle birlikte iklim krizi tartışmaları veya aşı karşıtlığı gibi konuların bilimsel argümanlardan uzak tartışmalara konu edildiği görülmekte.
karşılıklı tartışmalarda konunun uzmanlarının ifadeleriyle uzmanlıkları olmayan ama retorik olarak güçlü farklı görüşler eşdeğerde ele alınabilmekte. Ayrıca her bilimsel uzmanın da her zaman beklendiği şekilde sadece objektif ya da doğru bilgiyi aktarmadığı, farklı çıkarlar sebebiyle farklı açıklamalar yapabildiği durumlar bilimsel olana bilgi nesnel midir sorusunu da gündeme taşımakta. Bilimsel bilgi üreten kişilerin de sorgulanmasına zemin oluşturmakta. Doğruluğun ve gerçeğin tamamen öznel hale dönüştüğü bu ortamlarda uzmanlığa saygının da bittiğinden söz edilebilmekte. Tabii ki popülist siyasetçilere desteğin arttığı, popülist söylemlerin baskın hale geldiği ve duygulara hakimiyetinin de yükseldiği görülmekte. Yakın tarihte Brexit ve 2016 Amerika Birleşik Devletleri seçimleri gibi süreçlerde de şahit olduğumuz bilimsel verilere dayalı konular halkın kararına bırakılabilmekte. Geleneksel medyanın sorgulama işleminin de yok olması, tarafsız ve bağımsız medyanın neredeyse kalmadığı bir dönemde bu bağlamda sosyal medyaya duyulan ilgi artıyor ve denetleme mekanizmalarının olmadığı bir sosyal medya ortamında bilgi yatay şekilde hızla yayılabilmekte. Dolayısıyla tabii yanlış bilginin hacmi de artıyor. Sosyal sermayedeki düşüş, ekonomik eşitsizliğin artması, kutuplaşma, bilime olan, bilimsel olana güvensizlik gibi değişimler hakikat sonrası çağın temel özelliklerini oluşturuyor. Toplumsal, siyasi ve ekonomik ve kamu sağlığı krizlerinin yaşandığı dönemler yanlış bilginin en hızlı yayıldığı dönemler. Buna karşın hakikat sonrası çağda bilgilerin yalanlanmasına, yanlışlanmasına rağmen bu bilgiye inancın devam etmekte ve doğrulanan bilgi yanlış bilgi kadar değer görmeyebilmekte. Yalan ifadelere ve yalan bilgiye dair bir tutum değişikliğinden de söz etmek mümkün gibi. Herkes yalan söyler diye düşünülerek kendimize yakın olanların yalanlarını affediyor olabilir miyiz? Ya da kendi gerçekliğimizde yaşamaya devam edebilmek için bazı yalanları göz ardı ediyor olabilir miyiz? Gerçek ve yalan ile olan kurduğumuz bu ilişki, yalan haber salgını ile mücadelede önemli bir soru olarak hepimizin önünde. Bu soru üzerine düşünmek ve farkındalığımızı arttırmak, hoşumuza gitmeyen gerçeklerle, verilerle, olgularla baş etmek yerine sorgulanmamış yalan haberlerle yaşamak ancak bir süre bu veriler, olgular, gerçekler bizi fiziksel dünyada, yaşamda etkilemediği müddetçe mümkün olabilir. Hakikat sonrası dönem aynı zamanda bilimsel yöntemlerden uzak olan komplo teorilerinin de güçlenip yayılmasına uygun bir zemin oluşturmaktadır. Tıpkı içinde bulunduğumuz COVID-19 salgında olduğu gibi hepimiz salgının ortaya çıkışı, koronavirüsün özellikleri, tedavi yöntemleri veya aşı çalışmaları hakkında en az bir veya iki komplo teorisiyle karşılaşmışızdır. Komplo teorileri bazı olay ya da durumların perde arkasında gizli güçlerin yer aldığı ve toplumsal gelişmelerin bu kötü niyetli güçler tarafından kontrol edildiği görüşüdür. Komplo teorilerinin en önemli özelliği kısa, anlaşılır ve büyük resmi gösteren bir biçimle oluşturulmasıdır. Dolayısıyla kriz durumlarında oldukça popüler hale gelebilmektedir. Bilgi arayışının yoğun olduğu dönemlerde tartışılan konulara basit ve makul bir çerçeve sunması sebebiyle kolay benimsenmekte, böylelikle yanlış bilginin yayılmasına neden olmaktadır. İnsanlar komplo teorilerinde sunulan bilgiyi fazla irdelemeden inanabilmekte, diğer bir deyişle bilişsel kapanış, bilişsel kapanma yaşayabilmektedir. Komplo teorilerinin sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi basitleştiren ve büyük gizemlere basit yanıtlar sunuyor algısı yaratan özellikleri kişileri kolayca kendine çekebilmektedir. Özellikle anlaşılması zor olan durumları bu şekilde açıklamak ve gerçeğin görülmediği, saklandığı, daha doğrusu asıl gerçeğin yalnızca bu kişiler tarafından anlaşıldığı vurgusu yapılmaktadır. COVID-19 hakkında bilimsel bilgilerin manipüle edilmesiyle pek çok komplo önerisi, komplo teorisi ortaya atılmıştır. Büyük toplumsal ve siyasi resimler çizen komplo teorilerinde genellikle bazı güçlü kişi ve kurumların kendi çıkarları doğrultusunda halkı manipüle ettiği öne sürülmektedir. COVID-19 örneği üzerinden düşündüğümüzde salgının asılsız olduğu, koronavirüsün grip virüsünden daha zararlı olmadığı, insanlar tarafından laboratuvar ortamında geliştirildiği, COVID-19'un biyolojik silah olduğu, bazı ülkelerin kendi çıkarları için bu virüsü ürettiği veya koronavirüsün ilaç sektörünün bir oyunu olduğu gibi iddialar bu dönemde en sık rastlanan komplo teorileri olmuştur. Salgının ilerleyen dönemlerinde ise bu teoriler eskileriyle birleştirilerek
5G ağının virüsün yayılımını kolaylaştırdığı veya virüsü Bill Gates'in ortaya çıkardığı gibi yeni teorilere dönüşmüştür. Covid-19 döneminin salgın psikolojisinin de yarattığı belirsizlik durumunda oluşan anksiyete, analitik düşünce eksikliği ve akla değil sezgilere güvenme hali komplo teorilerine yönelik inancın artmasında ve yayılmasında etkili olmuştur. Komplo teorileri savunucularının psikolojisine biraz daha yakın bakmak gerekirse, öncelikle komplo teorilerinin hep bir karşıtlık üzerinden konumlandırıldığını söyleyebiliriz. Komplo teorisi savunucuları, karşıtlarını savunmak için birbirleriyle çelişen ifadeler kullanabilmektedir. Örneğin, Covid-19 örneğinde bir kişi aynı sav içerisinde hem maske takmanın gerekliliğine inanmadığına hem de koronavirüsün bir biyolojik silah olarak gizli güçler tarafından üretildiğine inandığına yer verebilmektedir. Bir kişi herhangi bir komplo teorisine inanmaya başlarsa, diğer teoriler de ona birbiriyle uyumlu ve inandırıcı gelmektedir. Tıpkı iklim değişikliğinin yalan olduğuna inananların koronavirüsün varlığını inkar etmesi gibi. Bu durumda oluşan komplo zihniyetinde kişiler kendilerine anlatılanların doğruluğuna inanmamakla beraber doğrunun ne olduğuna dair %100 emin olarak bir cevap da verememekte, bilimsel bir kanıt sunamamaktadır. Komplo teorilerine inanışın artmasındaki en önemli etkenlere baktığımızda ilk olarak kişilere ve kurumlara güvensizlikten bahsetmemiz gerekir. Bir toplumda otorite figürlerine, siyasetçilere veya bilim insanlara güvensizlik arttıkça komplo teorilerine inanışın arttığı görülmektedir. Covid-19 vakası üzerinden yapılan bir çalışmanın hükümete güven ile önlemlere uyma arasında doğrudan ilişki olduğunu ortaya koyması bu görüşü de desteklemektedir. Diğer yandan bizler tarihsel süreçte pek çok farklı şekilde bazı siyasi, dini veya ekonomik grupların bir araya gelerek diğerlerini dezavantajlı duruma soktuğu örneklere veya önemli bilgilerin gizlendiği örneklere şahit oluyoruz. Covid-19 vakasında yaşananlara baktığımızda, örneğin 2020 yılı başlarında hem Türkiye'de hem de dünyada salgınla mücadelede önemli figürler olarak karşımıza çıkan bazı bilim insanlarının maske takmayın beyanlarını gördük. Daha sonraki dönemlerde bu beyanların aslında sağlık çalışanları için maske tedariğinde sıkıntı yaşanmaması için verildiği ortaya çıktı. Bir başka örnek ise Türkiye'de 28 Temmuz 2020 tarihinde vaka sayıları olarak verilen sayıların hasta sayısı ile değiştirilmesine tanık olunmasıydı. Bu örnekler aynı zamanda psikolojide olumsuzluk yanlılığı olarak adlandırılan güdü ile bazı insanların sağlık otoritelerini otomatik olarak güvenilmez kategorisine sokmasına neden olabilmiştir. Bu örnekler üzerinden düşündüğümüzde otorite figürlerine karşı bazı durumlarda şüphe duymanın anormal olmadığı düşünülebilir. Fakat bu şüphenin somut delillere dayanmadığı durumlarda ortaya atılan komplo teorileri herhangi bir bilimsel dayanak üzerinden savunulamadığında yanlış bilgiyi gittikçe büyüyen bir sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır. Komplo teorilerinin psikolojisine değinmemiz gereken bir diğer nokta da insanlarda oluşan belirsizlik ve kontrol ihtiyacı olarak karşımıza çıkar. Covid-19 salgını gibi kaos dönemlerinde yaşanan yeni gelişmeleri ve olacakları kontrol edemediğimiz durumlarda kendimizi boşlukta hissedebilmekteyiz. Buna toleransı daha düşük insanların komplo teorilerine inancının daha yüksek olduğu görülmekte. Çünkü komplo teorileri kriz dönemlerinde oluşan belirsizliğe ve sorulara karşı büyük keskin yanıtlar veriyor. Büyük resmi gösteriyor. Böylelikle ortaya atılan iddialar arasında bir örüntü varmış algısı yaratıyor. Kişiler de komplo teorilerini savunarak yaşadıkları belirsizliği sonlandırdıklarını ve kontrolü tekrar ele aldıkları fikrine kapılıyor. Dolayısıyla tıpkı Covid-19 örneğinde yaşandığı gibi kişilerde oluşan güvensizlik duygusunun ve kontrol ihtiyacının komplo teorilerinin yayılımında önemli etkenler olduğunu görüyoruz. Komplo teorilerinin yayıldığı bir ortam aynı zamanda bilim karşıtlığının artması demek. İnsanlarda bilimsel kanıtları reddetme eğilimlerinin ortaya çıkması demek. Geçen yıl yaptığımız infodemiyle etkin mücadele için bireylerin yanlış bilgi karşısındaki tutumlarının ve bu tutumların belirleyicilerinin araştırılması, COVID-19 örneği başlıklı araştırmada yapılan anket çalışması sonuçları, Türkiye'de koronavirüs hakkındaki komplo teorilerine katılma oranlarını göstermekte. Araştırmaya göre katılımcıların %55,5'i, yani %56'sı neredeyse, koronavirüsün Amerika Birleşik Devletleri ya da Çin gibi büyük güçlerin geliştirdiği bir biyolojik silah olduğu görüşüne, %52'si hükümetlerin
verdiği koronavirüs istatistiklerinin güvenilmez olduğunu, çünkü kendilerini başarısız göstermek istemeyeceği görüşüne ve %49'u ise koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretilmiş ve kaza sonucu dünyaya yayıldığı görüşüne katıldıklarını belirtmekte. Oldukça yüksek katılımcıya sahip bu ve benzeri diğer komplo teorileri infodemiyle mücadeleyi zorlaştırmakta. Salgın yönetiminin gerekliliği olan bilimsel karar ve uygulamalara yönelik sorgulamaların artmasına neden olmakta. Son olarak da aşı karşıtlığı ve COVID örneğini aktarmak istiyorum. Aşı, bireylerin temel sağlık haklarından biri olarak görülmekte ve tüm dünyada önlenebilir hastalıklar karşısında en etkili yöntem olarak kabul edilmekte. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aşılama programları özellikle bebek ve çocuklarda önlenebilir hastalıkların önüne geçilebilmesi ve bunlara bağlı ölümlerin engellenmesi açısından en etkili toplum sağlığı müdahalesi. Toplumsal düzeyde bulaşıcı hastalıklar karşısında toplum bağışıklığının kazanılması aşı uygulamaları ile gerçekleşmekte. Ne var ki dünya genelinde aşı reddinin arttığı gözlenmekte. Dünya Sağlık Örgütü aşı karşıtlığını aşı hizmetlerinin varlığına rağmen aşıların kabulünde gecikme veya reddetme olarak tanımlamakta. Son yıllarda artan olumsuz yaklaşımlar sonucu Dünya Sağlık Örgütü 2019'da küresel sağlık sorunları arasında aşı karşıtlığına yer vererek konunun önemine dikkat çekiyor. Aşı karşıtlığı söylemleri genel olarak belli başlı argümanlar üzerinden üretilmekte. Aşıların içeriğindeki kimyasalların insan sağlığına zarar verdiği, aşı üreticisi firmaların kar etme kaygısı veya doğal yöntemler ile de hastalıklardan korunulabildiği gibi bilimsel dayanağı olmayan bu söylemler günümüzde internet aracılığıyla hızla yayılıp halk sağlığını tehdit eder hale gelmekte. Aşı karşıtlığının tarihçesine kısaca değinmek gerekirse, bu hareketin ilk olarak 19. yüzyılda İngiltere'de dini nedenler öne sürülerek ortaya çıktığı söylenebilir. Avrupa'da ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde de yayılan bu hareket 1870'te çiçek salgını döneminde zorunlu aşı yasasının çıkmasına neden oluyor. 1923'te tetanoz, 26'da difteri, 48'de boğmaca aşıları geliştiriliyor. Ve 20. yüzyılın aşı teknolojisinde yaşanan gelişmeler ile bazı hastalıkların önlenmesi mümkün oluyor. Bu dönemde aşı riskleri ve yan etkilerine dair etkin çalışmalar yürütülürken, aşılama oranlarının düştüğü bölgelerde ise bulaşıcı hastalıkların ölümle sonuçlandığı örnekler var. Günümüzde hala tartışmaların devam ettiği aşı karşıtlığı argümanların başında KKK aşısı, yani kızamık, kızamıkçık, kaba kulak ile otizmin arasında bir bağlantı olduğu iddiası gelmekte. 1998 yılında Lancet dergisinde Wakefield tarafından ortaya atılan bu iddia toplumda kafa karışıklığına neden oluyor. Wakefield'in çalışması incelendiğinde ise hipotezin kanıtlanmadığı görülüyor, çalışma dergiden çıkarılıyor ve Wakefield doktorasının yapması yasaklanıyor. Ne var ki bu müdahaleler aşı karşıtı hareketin yayılmasını engelleyemiyor. Bugün Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyada aşıların yan etkilerine ve içeriğine yönelik kuşku yaratan iddialar bilimsel bir dayanağa sahip olmasalar da yayılmaya devam ediyor. Bu durum halk sağlığı açısından önemli bir sorun. Sağlık çalışanları sıklıkla halk sağlığı açısından koruyucu tedbirlerin önemini vurgulamaktalar. Özetle hasta olunca aldığımız tedavi bakım yerine hasta olunmadan alınan tedbirlerin önemi akılda tutulmalı. Bugün tüm dünyanın mücadele içinde olduğu COVID-19 salgınında da aşı karşıtlığının örneklerini görmekteyiz. Örneğin kitlesel aşı çalışmalarının yürütüldüğü Amerika'da 2021 yılının başında Associated Press ve NORC Araştırma Merkezi tarafından yürütülen anket çalışmasına göre her 3 Amerikalıdan biri koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söylüyor. Amerika'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de pandeminin sona ermesi için nüfusun %85'inin aşılanması gerektiğini ifade ediyor. Aşı karşıtı hareketin bu tür bir pandeminin sona erdirilmesinin önündeki büyük bir engel olduğu aşikar. Ele aldığımız üzere bilim karşıtlığının da yayılmaya başladığı bir dönemde ortaya çıkmış olan COVID-19 salgını haliyle aşı karşıtlığının da gündemi meşgul etmesine yol açıyor. Özellikle okur yazarlığın ve tabii ki bilimsel okur yazarlığın az olduğu durumlarda kulaktan dolma bilgiler yeni gelişen bu aşının reddiyle sonuçlanabilmekte.
Aşı karşıtları sosyal medya ve çevrim içi araçlar aracılığıyla çeşitli komplo teorileri yayarak korku ve öfke gibi olumsuz duyguların tetiklemesine neden oluyorlar. Genel çerçevede bilimsellikten tamamen uzak olan kişisel argümanların kullanıldığı aşı karşıtı söylemler komplo teorileriyle de birleştirilerek yaygın hale getiriliyor. Covid-19 vakası özelinde aşı karşıtı söylemler arasında en sık rastlananlar Covid-19 aşısı ile insanlara mikroçipler yerleştirileceği iddiası, aşının DNA'mızı değiştireceği ve bizi köleleştireceği iddiası, aşının bağışıklığımızı güçsüzleştireceği ve insanları 5G anteni haline getireceği iddiaları, herhangi bir bilimsel dayanağa sahip değil bu iddialar. Pandemiyle mücadele sürecinde yanlış bilgi ve yanlış inanışların yayılması yeni müdahale alanları yaratmakta. İnfodemi farkındalığı ve bilimsel okur yazarlığa yönelik ihtiyaç gün geçtikçe artmakta.